Diğer adaylardan farkınızın olması sizin elinizde. Kendinizi geliştirin. Ümitlerinizi ya ben kötü bir üniversitede okuyorum, iş bulamayacağım gibi kötümserliğe kapılmayın. Her gün kendinizi geliştirin. Üniversite sınavınız kötü geçmiş olabilir. Yani puanı daha düşük bir üniversite kazanmış olabilirsiniz. Ama üniversite eğitiminiz boyunca kendinizi o kadar çok geliştirirsiniz ki diğer iyi üniversiteden mezun olan adayların hepsinin önüne geçersiniz. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Bahanelerin arkasına sığınmayın. Herkese merhaba, ben Ozan Atakan. Pilot Atakan kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce YouTube kanalımda üniversitede pilotaj bölümü okumak isimli bir video paylaştım. Kendi üniversite hayatımı anlattım. Pilotaj bölümünü nasıl kazandım? Pilotaj bölümü okurken ne gibi zorluklarla karşılaştım? Ayrıca herkesin olduğu gibi üniversitedeki sosyal hayatımdan bahsettim. Eğer üniversite tercihi yapacaksanız, özellikle pilotaj bölümünü tercih etmek istiyorsanız o video size güzel bir referans olacaktır. O videodan sonra Instagram hesabımda üniversitede pilotaj eğitimi almak ile ilgili aklınıza takılan soruları sorun diye bir hikaye paylaştım. Onun altına 100'den fazla soru geldi. Yani beni takip eden arkadaşların arasında pilotluğu gerçekten meslek olarak yapmak isteyen birçok arkadaş olduğunu fark ettim. Onların aklındaki pilotaj bölümü okumak ile ilgili soruları da bu videomda cevaplayacağım. Videoma hoş geldiniz. Instagram üzerinden sizden gelen sorularla başlayalım. İlk soru, üniversitede pilotaj eğitimi en erken kaç yılda biter? Üniversitede pilotaj eğitimi normalde 1+4 sene. Hazırlık 2 dönem, 4 sene, yani toplamda 8 dönem, 10 dönemlik bir eğitim süreci. Eğer üniversitede pilotaj bölümüne başlamadan önce yeterli İngilizce seviyesine sahipseniz, yani lisede İngilizceyi hallettiyseniz ya da bir şekilde İngilizce hazırlık sınıfını geçecek İngilizceye sahipseniz, üniversitenin pilotaj bölümüne başlamadan önce sınava girip hazırlık sınıfını geçebiliyorsunuz. Bütün üniversitelerde bu şekilde. Benim zamanımda da böyleydi. Ben mesela hazırlık sınıfını atladım. Bunun dışında kaldı 4 seneniz. Yani toplamda 8 dönem, ama yaz dönemlerini saymıyorum. Pilotaj bölümü okuduğunuz için yazında belirli bir krediye kadar gerekli dersleri alabiliyorsunuz. Eğer yaz okullarını aksatmadan devam ederseniz, bütün kredileri doğru bir şekilde alıp bütün dersleri zamanında geçerseniz, üniversitede pilotaj bölümünü 3,5 senede, yani toplamda yine 8 dönem oluyor ama 3,5 sene yazın alacağınız derslerle birlikte bitirebilirsiniz. Ben bu şekilde bitirdim mesela. Hazırlık okumadım. Kalan kısmı da 3,5 senede tamamlamış oldum. Böyle bir şansınız var. Ama çok kasmayın. Üniversite hayatı, üniversite eğitimi çok güzel geçiyor. Yani tabii ki karşılıklı koordine ile alakalı. Sizin bölümünüzdeki yetkili hocaların da buna izin vermesi lazım. Yani o derslerin yaz okullarında açılması lazım ki siz kısa sürede bitirin. Açılmasa da problem değil. Uzun uzun, güzel güzel okursunuz. Yeter ki pilotaj bölümünü kazanın. Diğer bir soruyla devam edelim. Pilotaj bölümü okumak için devlet üniversitesi mi yoksa özel üniversite mi tercih etmeliyiz? Bildiğiniz gibi ben pilotaj eğitimimi devlet üniversitesinde aldım. Yani özel üniversiteler hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Ama günün sonunda devlet veya özel fark etmez. Alacağınız pilotaj eğitiminin sonunda lisans aynı. Bu lisans tipiyle havayolu şirketlerinin ikinci pilot adayı ilanlarına başvurabiliyorsunuz. Yani devlet veya özel fark etmeden pilotaj bölümünden mezun oluyorsunuz, lisans alıyorsunuz. Bununla işe başlamak için ilanlara başvuruyorsunuz. Ama birkaç fark var tabii ki. Bunlardan en büyüğü maddiyat. Devlet üniversitesine giderseniz herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Sadece iki şey için ücret ödüyorsunuz. Bunlardan birincisi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 14 tane sınav. Bu 14 tane sınavı geçmek zorundasınız. İngilizce sınavlar. Tabii ki her sınavın bir ücreti var. Bunu cebinizden ödüyorsunuz. Bunun dışında pilotaj eğitimi alırken ve pilotluk hayatınız boyunca
almanız gereken birinci sınıf sağlık sertifikası var. Özel yetkili hastanelerden bu sertifikayı almak zorundasınız. Her sene gidip testlere tabi oluyorsunuz. Tabii ki bu da ücretli. Bu ikisinin ücretini devlet üniversitesinde de okusanız cebinizden veriyorsunuz. Özel üniversitelerde tabii ki özel olduğu için pilotaj eğitiminin ücretini vermek zorundasınız eğer burslu kazanmadıysanız. Burslu kazandıysanız oradaki pilotaj eğitimleri de ücretsiz ve günün sonunda lisansınızı alıyorsunuz mezun olduktan sonra. Yani devlet veya özel üniversite açıkçası çok da fark etmiyor. Eğer puanınız yeterli ise benim tavsiyemi sorarsanız devlet üniversitesini tercih edin derim. Diğer bir soruyla devam edelim. Pilotaj bölümünü İngilizce mi yoksa Türkçe mi okumak mantıklı? Açıkçası Türkçe pilotaj bölümü olup olmadığını bilmiyorum. Ama havacılığın dünyadaki dili İngilizce. Pilotaj bölümünü okurken de İngilizce okumanızı tavsiye ederim eğer öyle bir seçeneğiniz varsa. Zaten havacılıkla ilgili bütün dokümanlar eğitim alırken bile İngilizce. Ama bu arkadaşım sorduğuna göre zannedersem Türkçe de seçebiliyorsunuz bazı üniversitelerde pilotaj bölümünü. Ama tavsiyem İngilizce seçmeniz. Diğer bir soruyla devam etmek istiyorum. Pilotaj bölümü tercih edersek iş imkanı ne kadar fazla olur diye sormuş bir arkadaşımız. Pilotaj bölümünden mezun olduktan sonra kimse size iş garantisi vermiyor. Bunda hemfikir olmamız lazım. Çünkü şöyle bir algı var. Pilotaj bölümünden mezun olduktan sonra hemen iş bulurum. Zaten ben pilotum. Sektörde zaten çok fazla pilot ihtiyacı var gibi bir algı var. Buna sakın yanılmayın. Yani pilotaj bölümünden mezun olduktan sonra eğer havacılık sektörü siz mezun olduğunuzda iyi gidiyorsa, yolcu ve kargo taşımacılığı gelişmeye devam ediyorsa ve havayolu şirketleri günün sonunda yeni uçak siparişlerini bünyelerine katıyorsa siz iş bulabilirsiniz daha kolay ama garantisi yok. Ama olumsuzluklar olabiliyor. Gördüğünüz gibi Covid-19 oldu. En başta havacılık sektörüne vurdu. Büyük şirketler uçaklarının siparişlerini iptal etti ya da erteledi ve bunun sonunda akademide eğitim alanların eğitim süreçleri bile durdu. İleride devam edecek ama şu an için durdu gözüküyor. Peki üniversitenin pilotaj bölümünden mezun olan arkadaşlara ne oldu? İlan açılmadığı için şu an için işsizler. Evet gelecekte belki iş bulacaklar. Evet çalışıyorlar, devam ediyorlar ama şu an için iş bulamıyorlar. Havacılık sektörü böyle arkadaşlar. Eğer yolcu ve kargo taşımacılığı gelişmeye devam ederse, şirketler uçak siparişlerini almaya devam ederse ve sektör büyümeye devam ederse iş imkanı çok fazla. Ama bunlar durursa yani olumsuz bir hadise havacılık sektöründe vurursa o zaman iş bulmak sizin için üniversitelerin pilotaj bölümünden mezun olsanız bile zor olabilir. Diğer bir soruyla devam ediyorum. Üniversitelerin pilotaj bölümüne girmeden önce birinci sınıf sağlık sertifikası isteniyor mu? Birinci sınıf sağlık sertifikasını bilmeyen arkadaşlar vardır aramızda. Daha önceki pilot olmak için sağlık şartları videomda detaylıca anlattım. Eğer pilot olmak istiyorsanız, ticari olarak bu işi yapmak istiyorsanız havacılık tıp merkezi olan hastanelerden birinci sınıf sağlık sertifikası almak zorundasınız. Bunun birçok kriteri var. Göze bakıyorlar, işitmeye bakıyorlar, kalp ritminize bakıyorlar, solunum fonksiyon testinize bakıyorlar. Bayağı bir ayrıntılı. Üniversite sınavına girdiniz, pilotaj bölümünü kazandınız. Pilotaj bölümünü kazandıktan sonra üniversiteler sizi kayıt yapmadan önce birinci sınıf sağlık sertifikası istiyorlar. Eğer istemezlerse uçuş safhasına geldiğinizde yani ilk 3 dönemi bitirdikten sonra 1,5 sene sonra kesinlikle istemek zorundalar. Çünkü uçuşları yapabilmeniz için öğrenci pilot lisansı almanız lazım. Bu pilot lisansı ile birlikte birinci sınıf sağlık sertifikası lazım. Bu ikisi olmadan uçuşlarınıza başlayamıyorsunuz. Ondan dolayı istemese bile gideceğiniz üniversitenin pilotaj bölümü siz tercih etmeden önce lütfen gidin havacılık tıp merkezi olan bir hastaneden birinci sınıf sağlık sertifikanızı alın. Bakın bakalım pilot olabiliyor musunuz sağlık yönünden yoksa olamıyor musunuz?
kendinizi garanti altına alın. Ama günün sonunda eğitim alırken veya meslek hayatınızda herhangi bir rahatsızlıkla karşılaştığınızda eğer birinci sınıf sağlık raporunu alamıyorsanız sizin lisansınız geçersiz kalıyor ve siz pilotluk mesleğini ticari olarak maalesef yapamıyorsunuz. Diğer bir soruyla devam edelim. Üniversitelerin pilotaj bölümünü ücretli bir şekilde yani burssuz okumamızı tavsiye eder misiniz? Eğer imkanınız varsa lütfen devlet üniversitesine veya üniversitelerin pilotaj bölümünü burslu şekilde kazanmaya çalışın. Ama imkanınız yoktur. Yani üniversite sınavından yeterli puanı alamamışsınızdır. Yeterli yüzdelik dilime girememişsinizdir. Ve pilot olmak istiyorsunuzdur. Eğer ben bu durumda olsaydım özel üniversitelerin burssuz bir şekilde pilotaj bölümünü okuyacağıma herhangi bir üniversitenin, istediğiniz bir üniversite ya da fark etmez, istediğiniz bir bölümüne kaydolursunuz. Gidersiniz o bölümü okursunuz ve günün sonunda bir lisansa sahip olursunuz. Mühendis, diş hekimi, doktor, öğretmen hiç fark etmez. Herhangi bir bölüm, herhangi bir üniversite. Üniversitede eğitim alırken veya üniversiteden mezun olduktan sonra sektörün durumuna bakarsınız. Acaba pilot ihtiyacı devam ediyor mu ya da böyle bir beklenti var mı? Buna bağlı olarak özel uçuş okullarına kayıt olabilirsiniz. Zaten ondan 4-5 sene evvel üniversite tercih ederken üniversitelerin pilotaj bölümünü özel olarak tercih edebilecek maddi imkanınız vardı eğer onu düşünüyorsanız. Ben bu parayı kenara ayırır, dediğim gibi herhangi bir devlet üniversitesinde herhangi bir bölüm okur, istediğiniz bir bölüm ve günün sonunda mesleğimi alır, özel uçuş okuluna gider, lisansımı o şekilde alırım. Böylelikle hem mezun olduğunuz bölümün mesleği cebinizde olur hem de pilotluk mesleği özel uçuş okulundan aldığınız lisans neticesinde cebinizde olur. İki mesleğe sahip olarak hayata atılmış olursunuz. Sıradaki soru birçok arkadaşımdan geldi. Genel olarak çok merak ediliyor. Üniversitede pilotaj bölümü okurken aldığınız dersler nelerdi ve sınavları zor muydu? Üniversitede pilotaj bölümü okurken ilk sene hazırlık okuyorsanız zaten İngilizce. İngilizce zorluk olarak her insana göre değişkenlik gösterebiliyor. İngilizceye geçtiğiniz ilk 3 dönem yani 1,5 sene diğer bölümlerle aşağı yukarı aynı dersleri alıyorsunuz. Matematik 1, fizik 1, Türk dili gibi dersler. 4. dönemden itibaren artık bölümünüze yönelik dersler almaya başlıyorsunuz. Bunlar neler? Havacılık İngilizcesi mesela. Havacılıkla ilgili terimleri öğrenmeye başlıyorsunuz. Onun dışında genel uçak bilgisi. Genel uçak bilgisi biz mesela 3 dönem aldık. 1, 2, 3 olarak. Uçağın genel yapısı hakkında işte kanat yapısı, motor yapısı gibi konuların işlendiği ders. Bunun dışında aerodinamik. Aerodinamik mesela zor bir dersti. Akademik kariyeri olan profesör hocalarımız vermişti. Beni zorlayan derslerden biriydi. Yani kişiden kişiye değişir. Çok zor olduğunu söyleyemem. Son zamanlarda puanları çok yüksek olduğu için böyle bir algı var. Sanki üniversitede pilotaj bölümü okumak çok zormuş gibi. Ama daha düşük sırada daha az puan almış kişiler de burssuz bir şekilde bu bölümü okuyorlar sonuçta ve mezun oluyorlar ve çok başarılı pilotlar olabiliyorlar. Yani üniversitede pilotaj eğitimi almak o kadar da zor değil. Gözünüzde büyütmeyin. Ama gözünüzde büyütmeniz gereken konu iyi bir İngilizceye sahip olmak. Eğer İngilizceniz varsa, İngilizce seviyeniz iyi ise diğer bütün derslerde buna bağlantılı olarak iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü havacılıkla ilgili bütün dokümanlar İngilizce. Gelelim sınavlara. Üniversitede pilotaj eğitimi alırken girmeniz gereken, vermeniz gereken dersler var. Bütün sınavlara giriyorsunuz ve bunları geçiyorsunuz. Asıl sınavlar aslında bunlar değil. Asıl sınavlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 14 tane sınav. Eğer bu 14 tane sınavdan başarılı olamazsınız ki bu sınavlar da İngilizce, günün sonunda üniversitenin pilotaj bölümünden mezun olsanız bile lisansınızı alamıyorsunuz. Yani mezuniyetiniz hiçbir işe yaramamış oluyor. Siz sadece diğer bölümler gibi diplomaya sahip olmuyorsunuz pilotaj bölümünden mezun olduktan sonra. Aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vereceği lisansı da almak
zorundasınız. Yani 14 tane o sınava girip geçmek zorundasınız. Bu arada o 14 tane sınavın derslerine aynı zamanda üniversitede de giriyorsunuz. Tabii ki onların da eğitimini alıyorsunuz ve üniversitede de sınavlarına giriyorsunuz. Aslında bu güzel bir şey çünkü üniversitede kendinizi deniyorsunuz o dersten. Mesela VFR Communication, yani görerek uçuş kurallarına göre iletişim usulleri. Üniversitede eğitimini alıyorsunuz, o dersi sınavına giriyorsunuz. Daha sonra Silolojik Genel Müdürlüğü'nün sınavına girip geçiyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor. Çok zor değil, gözünüzde büyütmeyin. Herkes yapabilir, yeter ki isteyin ve çalışın. Diğer bir soruyla devam ediyorum. Bu soru da çok fazla gelmiş. Üniversitelerin pilotaj bölümlerine ücretli olarak girmek, yani burssuz olarak girmek bir dezavantaj sağlar mı? Daha önce bahsettim. Üniversitede pilotaj eğitimini özel üniversitede burslu veya burssuz alabiliyorsunuz. Bu sizin puanınıza bağlı. Ayrıca yine devlet üniversitesinde burslu olarak isimlendirebiliriz. Yani herhangi bir ücret ödemeden pilotaj eğitiminizi alabiliyorsunuz. İlk tercihiniz devlet üniversitesinin burslu olarak isimlendirebileceğimiz, yani herhangi bir ücret ödemeden alacağınız pilotaj bölümü olmalı. Eğer ona puanınız yetmiyorsa özel üniversitenin burslu bölümünü seçebilirsiniz. En son tercihte ücret ödeyeceğiniz burssuz kısım. Üçünden de mezun olduktan sonra aldığınız lisans aynı. Ama işverenler mülakat süreçlerinde tabii ki sizin eğitim geçmişinize bakıyorlar. Eğer bir aday özel bir üniversiteden pilotaj eğitimi aldıysa ve bunu burslu bir şekilde tamamladıysa bunu zannedersem CV'sinde belirtecektir. Ve bu aday değerlendirilirken yine mülakatta değerlendiriciler tarafından olumlu olarak ayrışacaktır. Ben çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Ama böyle küçük bir ayrım olacağını da inanıyorum. Çünkü düşünsenize, bir iş yeri sahibisiniz ve bir üniversiteden mezun bir adayı işe alacaksınız. İki tane aday var elinizde. Biri aynı bölümü burslu, biri burssuz şekilde okumuş ve bütün kriterleri ikisi de sağlıyor. Siz hangisini tercih ederdiniz? Ben tabii ki burslu olanı tercih ederdim. Birçok kişi de burslu olarak eğitim almışı tercih edecektir diye düşünüyorum. Ama sizin herhangi başka bir özelliğiniz diğer adaydan daha öndeyse burslu veya burssuz okumanız çok da önemli değil. Diğer bir soru, Eskişehir Teknik Üniversitesi pilotaj bölümünün diğer üniversitelerin pilotaj bölümlerinden farkı nedir? Eskişehir Teknik Üniversitesi diğer üniversitelerle kıyaslandığında çok köklü bir kurum. 1986 yılından beri pilotaj eğitimi veriyor. İlk mezunlarını o zaman 2 senelikmiş üniversite. 1988 senesinde vermiş. 1988 senesinden beri Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunları, o zamanki ismi Anadolu Üniversitesi'ymiş, fark etmez, verilen eğitim aynı, sektörde pilotları temsil ediyor. Yani sivil pilotlar eskiden hiçbir üniversite yokken Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde eğitimini alıp sektörde ikinci pilot olarak işe başlıyorlarmış. Tabii ki uzun seneler içerisinde sektörde o kadar farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunları görev yapmış ki, o kadar iyi temsil etmişler ki yeni mezun olacak Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü mezunu arkadaşlar işe girerken bir nebze de olsun pozitif olarak ister istemez ayrılıyorlar. Çünkü üniversitede verilen pilotaj eğitimi, ben referans olabilirim, gerçekten iyi, ben de oranın mezunuyum. Diğer üniversitelerle kıyaslayamıyorum çünkü diğer üniversitelerde pilotaj eğitimi almadım. Ama Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde verilen pilotaj eğitimi çok iyi. Bunun yanında 1988 yılından beri mezunlar veriyor. Bu mezunlar birçok şirketin hem yönetim kademelerinde hem de pilot olarak görev yapıyorlar. Ve bunlar Eskişehir Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'ni temsil ediyorlar. Bunun yanında Eskişehir Teknik Üniversitesi bu eğitimi, pilotaj eğitimini seneler içerisinde verdiği için, senelerdir verdiği için bu işte çok tecrübeli. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin böyle bir farkı var. Tabii ki Eskişehir'de olması da diğer bir avantajı. Bence öğrenci olarak üniversite eğitimini alabileceğiniz en güzel şehirlerden biri
Eskişehir. Onun için eğer puanınız yetiyorsa, gerekli yüzdelik dilime girebiliyorsanız Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu soruya paralel olarak bir sorumuz daha var. Bunu da cevaplamak istiyorum. Şirketler pilotları işe alırken hangi üniversiteden mezun olduklarına dikkat ediyor mu diye. Tabii ki dikkat ediyor. Pilotluğu bir kenara bırakalım. Mimarlık ve sizin bir mimarlık şirketiniz var ve bünyenize yeni mezun mimarları alacaksınız. İyi bir üniversitenin iyi bir mimarlık fakültesinden mezun olan birini mi tercih edersiniz? Yoksa ortalama bir üniversitenin mimarlık fakültesinden mezun olan bir mimarı mı tercih edersiniz? Sonuçta ikisinin de bölümü mimarlık ve mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra aldıkları sertifika aynı. Pilotluk da bu şekilde. Hepsinin adı pilotluk, pilotaj eğitimi. Ve günün sonunda aldığınız lisans ve sertifika aynı, diploma da aynı ve sizin şirketiniz var. Siz iyi bir, daha köklü bir üniversitenin mezununu mu almak istersiniz? Yoksa yeni açılmış, daha bilinmezliklere açık bir üniversitenin pilotaj bölümünden mezun olan bir pilotu mu işe almak istersiniz? Ama şu da bir gerçek. Hiç fark etmez sizin mezun olduğunuz okul, fakülte, bölüm, burslu veya burssuz olmanız. Tabii ki bir farkı var ama sizin diğer adaylardan farkınızın olması sizin elinizde. Kendinizi geliştirin. Ümitlerinizi ya ben kötü bir üniversitede okuyorum, iş bulamayacağım gibi kötümserliğe kapılmayın. Her gün kendinizi geliştirin. Üniversite sınavınız kötü geçmiş olabilir. Kötü bir üniversite kazanmış olabilirsiniz. Aslında kötü üniversite demek yanlış olur. Yani puanı daha düşük bir üniversite kazanmış olabilirsiniz. Ama üniversite eğitiminiz boyunca kendinizi o kadar çok geliştirirsiniz ki diğer iyi üniversiteden mezun olan adayların hepsinin önüne geçersiniz. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Bahanelerin arkasına sığınmayın. Son soruyu da cevaplayıp videomuzu bitirelim. Pandemiden dolayı üniversitelerin pilotaj bölümünü tercih etmek sizce mantıklı mı? Evet, pandemi var. Covid-19 diye bir virüs girdi hayatımıza yaklaşık 2 sene önce. Ama 2 seneden önce kimse Covid-19 gibi bir virüsün hayatımızı etkileyeceğini bilemezdi. O zaman pilotaj eğitimine başlamış arkadaşlarım da var. Evet, şu an iş bulamıyorlar. Ama aşılanma hızla devam ediyor. Ama aşılanma hızla devam ediyor. Sektör toparlanıyor. Tekrardan belki pilot ihtiyacı olacak ve o zamanki mezunlar tekrardan iş bulacak. Bugün pilotaj bölümünü tercih ettiniz. Önünüzde 5 sene var. 5 sene sonra kimse ne olacağını bilemez. Covid-19 gider, başka bir şey gelir ya da hiçbir şey olmaz. Belki her şey çok daha güzel olur. Ve havacılık sektörü büyümeye devam eder. Sektörde o kadar çok pilot ihtiyacı olur ki herkes iş bulur. Ya da tam tersi. Yani kimse bu konu hakkında bir tahminde bulunamaz. Ama her şey yolunda giderse, yani Covid-19 gibi bir başka girdi daha olmazsa hayatımıza, zaten 2019 ve öncesi veriler gösteriyor ki ülkemizde havacılık her geçen gün büyüyordu ve sektörde pilot ihtiyacı vardı. Eğer aynı günlere tekrar dönecek olursak üniversitelerin pilotaj bölümlerini seçmek mantıklı. Eğer gerçekten pilot olmak istiyorsanız, hayatınızın geri kalanında kendinizi pilot olarak görmek istiyorsanız pilotaj bölümlerini tercih edebilirsiniz. Umarım aklınızda takılan soruları bu videomda cevaplamışımdır. Birçok soru geldi. Çok fazla aynı sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Çünkü onlar merak ediliyor. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, Twitter, Twitch, her yerde Pilot Atakan adıyla bulabilirsiniz. Yine Telegram grubumuz var. Pilot Atakan yazarak ulaşabilirsiniz. Her yere bekliyorum sizi. Beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına yorum yapın. Yorumları cevaplıyorum. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.